Kim bilebilirdi ki yeni bir sayfa açmak için bindiğin uçakta her şeyin sonlanacağını, herkesten attığın golleri konuşmasını beklerken uçsuz bucaksız bir denizde günlerce haberini almadan bekleyeceğini bilemezdi kimse. Yeni bir yerde merhaba beklerken herkesin size hoşça kal diyeceğini de bilemezdiniz. Ölüm bu. Nerede, ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bilseniz en azından veda ederek giderdiniz. Her şey yarım kalır bazen. Sevdiklerin, arkadaşların, ailen. Ve siz sonsuzluğa, cennete doğru yola çıkarsınız. Hayat bazen iyi olduğu kadar kötü sürprizlere de açık bir oyun. Bize düşen bu oyunda en iyisini yapmak ve bu oyunu ciddiye almak. Yarın gelmeyecekmiş gibi ciddiye almak. Çünkü ölüm var ve nerede, ne zaman geleceği belli değil. Tam oldu derken belki de en mutlu anımızda. Emiliano Sala gibi. 22 Ocak 2019'da Fransa'nın Nantes şehrinden Britanya Cardiff'e yola çıkan Emiliano Sala sonsuzluğa gittiğinden habersizdi. Manş denizinde yere çakılan uçakta maalesef hayatını kaybetmişti. Naaşına ancak 6 Şubat'ta ulaşılabildi. Ülkesi Arjantin'de toprağa verilirken onu bir kez bile izlemeyen insanları bile gözyaşına boğdu Sala. Gelin şimdi bu yarım kalan hikayeyi, Sala'yı tanıyalım. Emiliano Raul Sala Taferel 31 Ekim 1990'da Arjantin'de 3 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak Santa Fe'de dünyaya geldi. Babası kamyon şoförlüğü yapıyordu ve ailesine bakıyordu. Annesi ise evde çocuklarına bakıyordu. Sala da Arjantinli her çocuk gibi futbol hastasıydı ve hafta sonu futbol demekti. Independiente'nin maçlarını izleyerek büyüdü. Futbolu çok seviyordu ve en büyük hayali gönül verdiği kırmızı beyazlı formayı giymekti. Yetenekli bir çocuktu. Arkadaşları ona sokakta Batistuta diyordu. Bu yeteneği sayesinde 5 yaşındayken kulüp San Martin Akademisi'ne girdi ve tam 10 sene sonra kendini geliştirerek profesyonel bir futbolcu adayı olarak çıktı. Katıldığı bir turnuvada attığı 5 gol ile İngiliz ve Fransız skutlarının dikkatini çekmeyi başardı. Fransız ekibi Bordeaux'un Arjantin Akademisi'ndeki Brave Cracker oldu. Burada bir sezon geçirdi. Fakat yeterli değildi ve biraz pişmesi için Portekiz ekibi Crato'ya kiralandı. Bu sıralarda kız arkadaşının bazı problemleri vardı ve onun yanında olmak istedi. Bir yanda kariyeri, bir yanda kız arkadaşı. Salah hiç düşünmeden Arjantin'e bu süreçte kız arkadaşının yanına gitti. Disiplinsizlik olarak nitelendirilebilecek bu davranışa Porto müsamaha gösterdi ve bu yetenekli futbolcuyu kaybetmek istemedi ve Salah'ı kadrosuna kattı. İlk sezonda rezerv takımda oynadı. A takıma ise sadece kupa maçlarında 15 dakika şans bulabildi. Sezon boyunca attığı 11 gol ile yapacaklarının sinyalini verdi. Yeni adresi ise ulusal lig takımlarından Orléans'du. Bir sonraki sezon Bordeaux Salah'ı bu sefer Lig 2 ekiplerinden New York'a kiraladı. Salah burada iyi işler çıkardı. 38 maçta 19 gol atarak New York'lara bizim Carlos Teves'imiz dedirtmişti. Burada oynarken teknik direktörü Pascal Gastien onun için tekniği dışında çoğu şeyi iyi, ancak tekniği de dahil olmak üzere geliştirmesi gereken yönleri var. Olgunluğa normal bir futbolcudan daha geç ulaşacak şekilde anlatmıştı Salah'ı. Lig 2'de bu performansı ile artık daha iyi bir ligi ya da takımı hak ettiğini göstermişti. Hazırdı artık. Yeni sezonda Lig 1'de geniş kadroda yer aldı. Fakat fazla forma şansı bulamadı. Ve onun için yeni bir kiralama kapıda bekliyordu. Kane imza attı. Daha sonra ise gerçek hikayesini yazacağı ve kendini ifade edeceği Nantes'e transfer oldu. Artık daha fazla süre alabileceği bir kulüpteydi. İlk sezon beklediği kadar süre alamasa da takıma 6 gollük bir katkı sağladı. Özellikle Halil Odzic'in takıma gelmesiyle birlikte kendini daha fazla duyurmaya başlamıştı. Takımın başında olan ve Nantes'in de eski futbolcularından biri olan Halil Odzic, Salah için şunları söylüyordu. Salah hassas bir oyuncu. Kendine güvenmesi gerekiyor. Bu sebeple önceliğim kendisine inanmasını sağlamak.
Ondan sonra oturup iki forvet olarak konuşuruz diyerek Salah'a olan güvenini ifade etmişti. Ve Salah için Nancy'nin kapısını çalan ilk ekip o dönem Championship ekibi olan Wolverhampton ekibi olmuştu. Wolver ekibinin bu teklifi karşısında Salah heyecanlanmıştı. İkincilik ekibi olsa da İngiltere'de oynamak güzel bir olaydı. Fakat Başkan Kita bu teklifi gelecek sezonda kendini geliştirmesi halinde daha fazla bonservis bedeliyle transfer olma ihtimali için geri çevirmişti. Salah o dönemleri şu sözlerle anlatıyor. Fransa'ya geldiğim dönem çok zordu. Yeni bir dil, yeni bir yer ve yeni birçok şey. Fakat hayallerim var. Ben de onları gerçekleştirmek için çalışıyorum. Her zaman gol atmayı, saldırgan olmayı ve çalışmayı sevdim. Henüz Nantes tarihine geçecek bir oyun sergilemedim. Bir gün ayrılacaksam burada tarihe geçmeyi ve iyi hatırlanmayı isterim diyerek kendini ifade etmişti. Ve öyle de yaptı Salah. Nantes ile 2 sezonda çıktığı 59 maçta attığı 27 gol ile idolü Batistuta'yı aratmadı. Transfer döneminin en önemli isimlerinden biri oldu ve ismi birçok takım ile anıldı. Taraftar istemese de Cardiff City'nin 15 milyon euroluk teklifi yönetimi tatmin etmişti ve transfer gerçekleşti. Yeni kulübü Cardiff City ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Gözler onun üzerindeydi. Çünkü Cardiff kulübünün o zamana kadar ödediği en yüksek rakamdı. Fransız futbol yazarı Salah için şunları söylüyordu. Salah içgüdüleri yüksek bir forvet. Eğer İngiliz bir oyuncu olsaydı Jamie Vardy olurdu. Açık alanları seven, kontra atak futbolunda takımın bir parçası olan canlı, hızlı ve aynı zamanda güvenilir bir oyuncu. Gerçek bir Güney Amerika savaşçısı. Cardiff'te iyi işler çıkaracak. İmza için gittiği İngiltere'den Nance'e eşyalarını toplamak ve takım arkadaşları ile vedalaşmak için geri döndü. Kısa bir seyahat olacak diye düşündüğü bu geri dönüşte sonsuzluğa gideceğinden habersiz bir şekilde topladı eşyalarını. Vedalaştı arkadaşları ile. Onun için kiralanan tek motorlu bir uçak ile geri dönüşte. Manş Denizi yakınlarında bir adada radardan kayboldu uçak. Uçağa binmeden önce arkadaşlarına bir ses kaydı atmıştı. Ve sanki öleceğini biliyormuş gibi bir veda havası taşıyan bu ses kayıtlarında şunları söylüyordu. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y no termina más. Estoy acá arriba del avión que parece que se está poca de a pedazo. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanitos? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. İşte Salah'ın son sözleri bunlardı. Herkes ondan ve pilottan gelecek iyi haberleri günlerce bekledi. Daha çok bekledi. Umutlar günden güne tükendi. 6 Şubat'ta cansız bedenine ulaşıldı. Sevenleri, ailesi, kardeşleri, takım arkadaşları, onu izleme fırsatı bile bulamayan Cardiff'liler, ona sevgi besleyen Nance'liler ve futbol dünyası onu iyi dilekleri ve alkışlar içinde uğurladılar. Futbola başladığı yerde Prag Reso'da bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı Salah. Seneler sonra Salah'ın eve dönüşünü bekleyen köpeğin Nala'nın fotoğrafı hikayesini bilen herkesin aklına gelecek. En başında dedik ya, belki tam oldu derken, belki de en mutlu anınızda. Hayat her zaman istediğini sunmaz insana. Bir dakika sonrasının bile bilemez bu insan. Bilinmezlik içinde her zaman yarın hiç olmayacakmış gibi yaşamak gerekiyor. Çünkü hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Her zaman hayatı dolu dolu yaşamak
ve ölümün varlığını unutmadan, kimseyi kırmadan mutlu bir şekilde yaşamak gerekiyor. Umarız herkes hayatını doyasıya yaşar ve bir gün bu dünyadan giderken mutlu bir şekilde veda ederiz. Ve umarım hikayelerimiz yarım kalmaz. Bugün bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün sizler için Emilio Sala'nın yarım kalan hikayesini anlattık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.